8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz psikolog Serap Akın. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Bizler de çok iyiyiz. Hocam geçmiş programlarda aile dizimiyle ilgili konuştuk. Temsilcilerle ilgili konuştuk. Şimdi bunları birazcık daha detaylandırmak istiyoruz. Özellikle aile diziminin ebeveyn-evlat arasındaki ilişkileri merak ediyoruz. Biraz daha açabilir misiniz bize bunu? Ve sistematik açıdan nasıl bir yaklaşım gösteriyor? Ebeveyn-evlat ilişkisinden birazcık bahsetmiştik. Başta yaşam olmak üzere evlat ebeveynlerden aldığı şeyleri geri ödeyemez. Çok yüklü bir miktardır. Ve artık günün birinde ayrılır aileden. Ama bu ayrılık bir ayrışma anlamına gelmez. Ayrışma ve ayrılma ayrı şeyler birbirinden. Ayrışma, ebeveynlerinden aldıklarıyla artık yaşama devam etme ve alacaklı ya da borçlu hissetmeden kendi hayatına gidebilme kapasitesini geliştirmiş olmak demektir. Artık aile, daha doğrusu ebeveynler belirli bir yere kadar görevini yerine getirdi. Orada artık evladın da kendi hayatını şekillendirme evresine giriyorlar. Aldıklarıyla yaşama, kendi kuracağı ailesine katacaklarına geçiş odaklanması. Evresi. Evet. Peki. Sürdürülebilir bir partner ilişkisi nasıl kurulabilir? Partner eş ilişkilerinde kurulamayan denge ne demektir? Biraz bahseder misiniz? Partnerler bir araya birbirlerini tanımak ve tanımlamak için gelirler. Yani kendi tanımlarını oluştururlar karşısındaki kişiyle ilgili ve onu zaman içinde o tanımların dışında da tanımaya başlarlar. Bunun sürekliliği ve bunun gerçekleşebilmesi için, bu tanıma aşamasının gerçekleşebilmesi için alma ve vermenin dengede gitmesi lazım. Eşit olmayabilir ama dengede gitmesi lazımdır. Mesela ben eşimde olmayan bir şeyi benden talep ettiği zaman bende varsa ona veririm. Maddi ya da manevi fark etmez. Ben de ondan bir şey talep ettiğim zaman onda varsa bana verir. Yoksa da hayır diyebilir. Hayır deme şansını kullanmayı, özgürlüğünü hisseder kendinde. Yani bana hayır dediği zaman ben kendimi reddedilmiş hissetmeyeceğimi bilir. Bu şekilde bir denge kurabiliriz. Bir de içsel dişi ve içsel eril kalitelerimiz var. Anne ve babalarımızdan aldığımız. İlişki başladığı zaman kendi içimizdeki o dişi ve eril kalitelerle karşımızdaki kişinin dişi ve eril kaliteleri de aslında iletişime geçiyor. Birbirimizle iletişim kurma biçimimiz oralardan geliyor, bilinç dışı alandan. Burada da bir alışveriş söz konusu. Bu alışverişin de devamlılığı ilişkinin sürekli halde kalmasını sağlıyor. Alışveriş yoksa bir taraf veriyor, bir taraf devamlı alıyorsa ebeveyn çocuk ilişkisideki gibi fazla alan taraf ilişkiyi terk ediyor. Peki hocam, evliliklerde de evet olabilir, o alma verme dengesi de birazcık sorun da olabilir ama bir şekilde ortak yolda bulunabilir. Ama evlilik olmayan ilişkilerde sistemin bütünlüğü nasıl etkiler? Yani özellikle aldatmalar, işte tek gecelik ilişkiler, bunlar sistemin bütünlüğü nasıl etkiliyor? Bütün ilişki kurulmuş insanlar fiziksel ya da manevi olarak sisteme dahil olurlar. Eski sözlendiğiniz kişi, nişanlanıp ayrıldığınız, boşandığınız kişi veya tek gecelik ilişki yaşadığınız kişi, çünkü cinsellik bir bağ yaratır. O nedenle o da sistemde bir yeri vardır, yani görülmelidir. Yok sayılmamalı. Yani oldu bitti olmuyor. Olmuyor. Yani hayatın içine giriyor bir şekilde. Olmuyor. Peki ebeveyn ve çocuklar arasındaki sıralama gibi partnerler arasında da bir eşitlik ya da hiyerarşiden bahsedilebilir mi? Partnerler arasında bir hiyerarşi gözetiliyor. Eskiden ilk zamanlar aile dizimi başladığında baba evin reisi olarak görünüyordu. Çünkü eve maddi bakım veren, güvenliğini sağlayan kişi olarak görülüyordu. Fakat günümüz koşullarında artık roller değişmeye başladı. Ve anneler bazen evin geçimini sağlayabiliyor. O zaman o aile dinamiklerinin kendi içinde bakıyoruz. Yani sistematik kural budur, böyle bir yasadır diye bakmıyoruz hiyerarşiye. O ailenin kendi içindeki hiyerarşik düzeni araştırıyoruz. Peki hiyerarşik düzende bir problem saptandığında bunun çözümü için nasıl bir yol izliyorsunuz? Biz aile diziminde bir şey çözmüyoruz. Danışan orada aile dinamiklerini görüyor. Bunu içselleştirebilir.
kabul edebilir ya da etmeyebilir. Ben böyle devam etmek istemiyorum diyebilir. Onun kararını tamamen ona bırakıyoruz biz. Bir yönlendirme, bir şey çözme gibi bir derdimiz yok aile diziminde. Ama o bir hayatına bir problem haline gelmiş, sorun olmuş ki hani bir arayışa geçmiş diye düşünemez miyiz burada? Şimdi roller değişmişse bundan mı bahsediyoruz? Evet. Hiyerarşide değişiklik oldu. Mesela bazı kadın arkadaşlarım vardı benim. Evin geçimine daha çok katkıda bulunuyorlar. Ve ben de işte ayaklarımı uzatıp oturmak istiyorum. Eşim de biraz bana baksın, ben de istiyorum. Fakat o ilişkiden vazgeçmiyor. Orada ona devam ediyor. O zaman onu orada devam ettiren şey ne? Ona bakmak lazım. Neye ihtiyaç duyuyor, hangi ihtiyacını karşılamak üzere o ilişkide kalıyor? Onu idrak etmesi önemli. Onun farkına varması aslında Evet, bu kadar burada şikayet, esas amaç. bu kadar şikayeti varken bu ilişkinin içinde kalmaya devam ediyorsa onu görmesi lazım. Sebebini kendisi bulacak. Ben danışanın bütün hayatını ve içsel durumunu bilemem ki. Hani biz fal bakar gibi bir iş yapmıyoruz. Danışanın kendi içindeki olan biteni bize nasıl, ne kadar aktardığıyla ilgili çalışabiliriz. Yani soruna sebep olan aslında durumla danışanı siz yüz yüze getiriyorsunuz, Evet. onu idrakını sağlıyorsunuz ve Evet. o idraktan sonra kişinin tercihine bırakıyorsunuz. İşte ya Evet. ben bunu kabul ederim, bu şekilde devam ederim hayatıma veya Aynen. çözerim derken şöyle yanlış anlamayın lütfen. Hani ben bunu hayatımdan tamamen çıkartarak da çözebilirim. Ben bunu Evet. hayatıma entegre edip kabullenerek de çözebilirim mi demesini sağlıyorsunuz. Evet, çünkü anladığım onu o ilişkide tutan bir şeyler var. Bir şey alıyor ki orada hala. Bu alma verme devam ettikçe ilişki sürer demiştik ya. İlişki bir nedenden sürüyor. Orada kalmasının nedenini hatırlaması lazım. Ya da artık orada kalması için bir neden kalmadığını da fark edebilir ve ilişkiyi bırakabilir dediğiniz gibi. Ama bunun kararını o verecek. Evet. Peki bu karar verme hususunda yani sonuçta bir psikolog olarak yani binlerce danışanla çalışmış bir kişi olarak yerine göre o kişinin yanlış karar verdiğini gördüyseniz bunu değiştirmek için herhangi bir manipülasyon yapma gereği Hiçbir hissettiğiniz şekilde olmadı mı? müdahale yok. Aile dizimi zaten aslında kadere müdahaleler üzerine çalışan bir şey. Biz bir sistemde nerede bir kadere müdahale edilmiş, neden kişi bununla ilgili sorun yaşıyoryu görüp çözmeye çalışırken birinin kaderine kendimiz müdahale edemeyiz danışman olarak, Ama kolaylaştırıcı zaten olarak. size başvurması bile kadere bir anlamda müdahale Ama değil biz mi? karar vermesini yani neye karar vereceğini sağlayacak danışmanlar değiliz. Biz orada neye karar veriyorsa o karar yönünde hareket ederken onu destek mekanizmasını geliştirmesi için oradayız. İşini kolaylaştırmak için kararı hakkında. Mesela evlilikten ayrılmaya karar verdi. İlişkiyi bitirmeye karar verdi. Bir evliliğin bitişi demek bir yaz sürecinin de başlangıcı demek. Tek başınalığa geçeceği bir döneme merhaba demeksi için güçlenmeye başlaması gerek. Ya da çocukları varsa çocukların hayat düzeni nasıl olacak? Bunun kararını eşler arasında çok ilişki çatışmaya girdiyse ilk başta ilişki, iletişim kurması zor oluyor ama çocukların selameti için ve kendi devam eden hayatlarının selameti için bir şekilde asgaride bir arada neler yapabileceklerini ve ayrıldıktan sonra tek başına neler yapabileceklerini birlikte araştırabiliriz. Onları tekrar o ilişkinin içine sokup oradaki çatışma devam ederken evlilik iyidir, burada kalın gibi yönlendirme yapmak doğru bir şey değil. Ama yani bu yaptığınız meslekle de biraz çatışmıyor mu aslında? Psikologlar sonuçta yardımcı olur insanlara. Evet, yardımcı oluyoruz, destek veriyoruz ama onun kararı doğrultusunda. O ilişkide artık yaşayacak bir şey kalmadığını düşünüyorsa kişi, alacak hiçbir şey bulamıyorsa o ilişkiden ve kendisi de hiçbir şey artık vermek istemiyorsa, o ilişkinin içinden çıkmak istiyorsa o yönde destek veriyoruz. Her zaman onun kararıyla ilgili desteklemek gerekiyor. Yani mesela burada üçüncü bir nesne var diyelim. Çocuklar var örnek. Evet. Yani çocukların da gelecekteki yaşamındaki bazı şeyleri düşünmüyor musunuz hiç? Ben size yine kendi hayatımdan örnek vereyim. Bizim de eşimle 14 seneden fazladır bir aradalığımız var. Flört dönemi dahil. Ve ilişkimizin 7. 8. senesinde çok büyük çatışmalar yaşadık biz de. Yani ben aile dizimi eğitimleri alıyorum diye aşmadım.
O çatışmaların da üstesinden gelemedim bir dönem. Ve ayrılmayı düşünüyordum ciddi anlamda. Neden? Çünkü o çatışmanın arasında kalan çocuk çok büyük zarar görüyor. O zaman benim ferahlamam lazım. Bu ilişkiyi yürütemiyorsam aslında kadın olarak, kız çocuğum var benim de, erkek çocuğu da olabilir. Kadın olarak bir de rol modelim var çocuğuma. Yürümeyen bir ilişkinin içinde tutunmaya çalışan bir kadın olarak mı rol model olacaktım kızıma? Yoksa yürümeyen bir ilişkiyi bırakıp hayatımı yaşamaya, rahat nefes almaya mı karar verecektim? Nasıl örnek olmak istediğinizle ilgili. Evet, o aslında iki kararda bir yere çıkıyor ama tabii o kişiye bağlı onun cevabını Evet, verebilmek. yani günün birinde o çatışmaların üstesinden geldik biz. Çok şükür geldik çünkü ben eşimi seviyorum. Sevmediğim için çatışmıyorduk zaten. Evet, doğru. İlişkiler bazen bunu gerektirebilir. Evet, bazen olmuyor. Evet. Peki hocam çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir sohbet Ben geçirdik teşekkür ederim. sizlerle. Efendim, bugünkü program konuğumuz psikolog Serap Akın'dı. Kendisinden yine çok değerli bilgiler aldık. Tekrar teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.